Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Umarım ve inşallah herkes iyidir. Şimdi yeni bir video ile yine karşınızdayım. Daha önce elma sirkeleri yaptım. Bu sefer biraz daha farklı yapacağım. Her sene mutlaka yaptığım sirkelerden biridir. Neden? Metabolizmayı hızlandırır, zayıflamayı sağlar, bağırsaklarınızı sisteme sokar, sizi iyi hissettirir, saçlarınızı parlatır, cildinizi parlatır. Mutlaka eğer organik, mümkünse ilaçsız elma görürseniz mutlaka yapmanızı tavsiye edeceğim sirkelerden bir tanesidir. Elmalarımızı güzelce birkaç su yıkıyoruz. Sonra onları bir süzgece koyup suların süzülmesini bekliyoruz ve üzeri kurusun ve yararlı mikroorganizmalar üzerinde çoğalsın diye de dinlendiriyoruz. Böyle gördüğünüz gibi kütür kütür bir elma Balıkesir Bandırma'dan aldım. İnşallah ben de bu sirkede muvaffak olurum. Elmalarımızı güzelce doğruyoruz. Genelde çörüyle çöpüyle sirke yapılır. Ama ben özellikle çekirdek kısmını alıyorum. Onun dışında hiçbir şeyini almadan doğruyorum. Yani çekirdekleri hariç elmanın her tarafını kullanabilirsiniz. Saplarını da koyabilirsiniz. Elmalar çok çabuk kararıyorlar. O yüzden ben hepsini öncelikle göbeklerini yani çekirdek kısımlarını ayırdım. Ayırdıktan sonra doğradım. Özellikle elmaları doğrarken çürük kısımları mutlaka çıkartın. Ezik yerlerini mutlaka çıkartın. Eğer bunları çıkarmazsak bizim sirkemizin küflenmesine ve bozulmasına sebep olacak. Bu konulara dikkat ederseniz sirke yapmak oldukça kolay. Kararmasınlar diye, çünkü çok çabuk kararıyor elma, ben bütün elmalarımın göbek kısımlarını, çekirdek kısımlarını temizleyip hepsini birden doğramayı tercih ettim. En az 5 litrelik bir kavanoz kullanmanızı tavsiye ederim ama ilk kez yapıyorsanız 3 litrelik kavanoz da kullanabilirsiniz. Burada görmüş olduğunuz kavanoz 6,5 litrelik bir kavanoz ve 70-80 yıllık bir depodan çıktı. Kayınvalidemin yıllarca kullandığı bir kavanozmuş. Depoyu boşaltırken çıktı ve çok sevindim. Güzelce temizledim. Peynir basıyorlarmış bu kavanoza. Ben de sirke yapmak için kullanacağım. Elmalarımızı güzelce içerisine yerleştirdik. Kuralımız şu, bakın boğum kısmı var. Daralmaya başladığı alan var. Daralmaya başladığı yerden itibaren 2 eşit parçaya bölüyoruz. Meyvelerimiz en az %50 kullanmak zorundayız. %50 kullanmazsak sirkemiz faydalı olmayacaktır, güzel olmayacaktır. Üzerini bol miktarda klorsuz içme suyu koyacağız. Eğer klorsuz içme suyunuz yoksa çeşmeden kullanmış olduğunuz suyu da 1-2 saat dinlendirirseniz kullanabilirsiniz. Üzerinden 4 parmak boşluk bırakılır normal kavanozlarda ama ben boğumdan itibaren, yani daralmaya başladığından itibaren birkaç parmak daha boşluk bıraktım. Neden boşluk bırakıyoruz? Çünkü fermentasyon işleminde kabarmaya başladığı için boşluk bırakıyoruz. İlk kez yapacaklar için vermiş olduğum bir tarif. İçerisine doğal bal koyacağız ve elinizde petek balınız varsa petek bal da kullanabilirsiniz. İlk kez sirke yapacaklar için vermiş olduğum bir tarif bu. Yani evinizde sirkeniz yok, evinizde sirke ananız yok. O zaman ne yapacaksınız? Meyve, su ve bal kullanacaksınız. Bana her zaman soruyorlar, işte ilk kez yapıyoruz, siz sirke kullanıyorsunuz, sirke nasıl kullanıyorsunuz diyorlar. Aslında cümle içerisinde kullanıyorum ama bazen çok ayrıntılı seyredilmediği için o cevabım atlanmış oluyor. Meyve, su ve bal. Güzelce karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra üzerine mendil kapatıyoruz. Bu aşamada bana en çok sorulan soru şu: tuz koymadınız. Tuz koymak zorunda değilsiniz. Tuz sirkenizi şaraba dönüştürmez diye bir
söylenti var. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Sirkemiz şaraba dönmez. Neden? Çünkü ağzını açık bırakıyoruz. Fermentasyon işleminde alkol uçuyor zaten. İçerisinde hiç alkol kalmıyor. Çok minimalize bir şey kalıyor. O da zamanla zaten uçuyor, gidiyor. Şimdi bu sirkemizin 3. günü. 3. gün derken sirkemizi kurduğumuz günü 0 olarak kabul edersek bugün 3. günümüz. Gördüğünüz gibi böyle üzerinde kabarcıklar başladı. Her gün karıştırıyoruz. Sabah, akşam, öğlen, yani günde en az 2 kere meyvelerimizi karıştırmamız gerekiyor. Hem fermentasyon olsun hem de meyvelerimiz çürümesin, küflenmesin diye. Burada da üzüm sirkesi yaptım. Bunun tarifini de paylaşmıştım. Bakın burada fermentasyon var, başladı ve meyveler yukarıda gördüğünüz gibi. Çünkü meyveler yukarı çıkıyor. İlk önce meyveler dipte oluyor, sonra yavaş yavaş yukarı çıkıyorlar gördüğünüz gibi. Karıştırma işlemini yaparken temiz tahta kaşık kullanabilirsiniz. Temiz oklava kullanabilirsiniz. Silikon kaşık, plastik kaşık kullanabilirsiniz. Ama metal kaşık kullanmıyoruz. Ben özellikle tahta kaşık kullanmamayı tercih ediyorum. Çünkü yemeklerde kullandığım için bazen üzerinde yağ artıkları kalabiliyor. Bazen çünkü tahta kaşıklar daha çabuk bakteri üremesine sebep oluyor. O yüzden tahta kaşık sirke yaparken kullanmıyorum. Güzelce karıştırdıktan sonra böyle şişenin kenarlarını da bir peçete yardımıyla ya da havlu kağıt yardımıyla temizliyorum ki burada kalanlar küflenmesin, sirkemizi olumsuz etkilemesin. Yine üzeri tülbentimizle, mendilimizle örtüyoruz. Mendilde de dikkat etmemiz gereken sık dokulu bir mendil olsun. Gevşek dokulu bir tülbent olmasın. Çünkü sirke sinekleri çok inatçı. Bakın burada gösteriyorum. Sirke sinekleri içerisine girmeye çalışıyor. Sirke sineklerinin ortaya çıkması güzel bir işaret. Sirkemizin doğru yolda olduğunu gösterir. Birkaç gün sonra çıkacaktır sirke sinekleri. Ben daha önce sirke yaptığım için sirke sineklerim hemen uçuşuyorlar ve dolaşıyorlar. Bunlar İzmir'den geldi. Sevgili ablam, sevgili annemin bahçesinden bu sene çok bereketli oldu. Tadı da çok güzel, kütür kütür. Bundan da sirke yaptım. Bundan pekmez yaptım arkadaşlar. Pekmezimin de toprakla yapılmış pekmez tarifimi de paylaşacağım. Bakın burada gördüğünüz gibi meyveler dipte. Karıştırdıkça yüzeye çıkacaklar. Bakın yine sirke sinekleri. Arkada da erik sirkem var, en arkada. Daha önce erik sirkemin tarifini de paylaşmıştım. Oradan izlersiniz. Bugün arkadaşlar 11. günümüz. Böyle sirkeniz bulanabilir. Çok normal. Elma bulandırabilir. Meyveler bulandırabilir. Hiç önemli değil. Önemli olan üzerinde küf olmasın. Meyvelerim hala dibe çökmedi. Dibe çökene kadar karıştırmaya devam ediyoruz. Bakın burada dibe çöktü. 11. gün. Bunu da 24'ünde mi 22'sinde mi ne kurmuştum. Burada üzümler dibe çöktüler. Burada da dibe çöktü gördüğünüz gibi. Yine elmalarımız da üzüm sirkeleri gibi dibe çökecek. Ondan sonra da sirke anası oluşacak. Dibe çöktükten sonra evinizde varsa sirke anası, varsa ev sirkesi koyabilirsiniz. Ben meyveler dibe çöktüğü zaman sirke ve sirke anası koyuyorum. Size de öyle yapmanızı tavsiye ederim. Bana her zaman sorulan sorulardan bir tanesi de sirkenizi nerede yapıyorsunuz? Ben mutfakta burada görmüş olduğunuz tezgahta yapıyorum. Direkt güneş görmemesine dikkat ediyorum. Güneş görmeyen tezgahınızda yapabilirsiniz. Dolap içinde arkadaşlar maalesef çok sıcak, çok nemli, havalar eskisi gibi değil. Hemen küflenme yapıyor. O yüzden sirke anısı oluşana kadar bu şekilde tezgah üstünde ve gözümün önünde durmasını istiyorum. Evet, bir tarifimizin de sonuna geldik. Beni buraya kadar izlediyseniz, videolarımı da çok beğeniyorsanız abone olup küçücük de olsa bir yorum yazar mısınız? Nokta olur, kalp olur, böcek olur, çiçek olur. Koymanız bizi mutlu edecektir. Bu bizim videolarımızın izlenmesini arttıracaktır. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Hepinize şifa olsun, sağlık olsun.